Tamam ilaç çekiyor. Aynen Gökhan çeksin. Bugün fotokopini mi kullanmış? Kim? Tekniker bu. Üstüne. Nasıl şekil ama? Tarama özel. Evet arkadaşlar. Netleşmiyor bu. Şimdi geldik şeye. Buradan depoya gideceğiz biliyorsunuz. Depoda da diğer şeyler de anlatacağız ama burada bir fidanlıktaki var olan şeyler neler? Kullandığımız materyaller neler? Ya da ürünler neler? Ne yapıyoruz? Bu işin teknik boyutunu Hüseyin arkadaşımız gayet iyi biliyor. O size anlatsın, tek tek bunları tanıtsın bir. İkincisi bu alet edevatları da az çok ne işe yaradığını bir teknik olarak söylerse, mesela bunu şunda kullanıyoruz, bunu bunda kullanıyoruz gibi isabet olur. Bir bilgi sahibi olun. En sonunda bunları anlattıktan sonra da şu var olan fidanı, onu mu? Hangisini dikeceğiz? Tamam. Aşı yapıyoruz, aşı yiyoruz. Tamam. Fidanı da şuraya dikeceğiz, asacağız. Bu önemli. Bu tatbikatta mutlaka fidan diktirilecekler ama size denk gelir mi? Gelmez bilmiyorum ama içinizden mutlaka denk gelenler olacak. Fidan dikme açısından. Dolayısıyla onu da orada nasıl dikildiğini hiç bilmeyen, hiç ben fidan dikmedim diyen birisi varsa ona dikler. Sana diklerim mesela. Tamam. Yani kim ben dikmedim diyorsa bir dikili fidan olsun. Öyle diyelim. Tamam mı? Evet, şimdi Hüseyin'e verelim sözü. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Mülakatta başarılar dilerim. Muhtemelen torpil olacak ama Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Evet, bir muhabbet yok. Herkes bileğinin hakkıyla geçecek. fidan üretim konusunda size kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Fidanlığımızdaki kullandığımız materyallerin bir kısmı. Evet arkadaşlar. Bu gölgelik tüplü fidanların üzerine çekiyoruz. Bunun ismi kanaviçe. Bu ne yapıyor şeyi? Bu Güneş ışınlarını geldiriyoruz. Yukarıdan fazla güneş geldiği zaman aşağı yukarı %50'ye yakın şey yapıyor. Güneş ışığını kesiyor. Aşağıya az miktarda geçiyor değil mi? evet, bitki kökündeki toprak nemini çabucak kaybetmiyor bunun Evet. sebebiyle. Bu da kanaviçedir arkadaşlar. Telis. Yani telis torba nedir? Göster demişler. Birisi diyordu bugün. Mülakatın birisine ki şu telis torbayı göster bakalım demişler birisine. Neyi gösterdi bilmiyoruz tabii. Ama bunu göstereceğinizi bilin. Kahverengi, delikli. Evet, değil mi? Evet. Şekli. Keten ketenden yapılıyor bu arada. Nemi kısa sürede bu da salmıyor. Kullanım alanı çıplak köklü fidanları söktüğümüz zaman onları ambalajında kullanıyoruz köküne. Ayrıca hizar talaşı da atıyoruz. Fidan kökündeki nemini çabucak kaybetmesin diye. Bu malzeme de ona yarıyor. Değerli arkadaşlar, bu da su tutma özelliği çok fazla. Ayrıyetten demir, bakır, krom nasıl çıkarsa bunu da kayadan üretiliyor bu da. Evet. Aynı şekilde. Suyu tutmak için daha az sonra daha da ne işe yaradığını göreceksiniz. Bu bidon tohum saklama. Daha önce bu tenekelerde saklıyorduk tohumu. Soğuk hava deposunun içindeki nem miktarı biraz fazla olduğu zaman içinde paslanma yapıyor. Evet. Teneke. Daha sonra biz buna döndük. O nem miktarını tabi düşürdük. Gayet sağlıklı bir şekilde bunları da saklayabiliyoruz tohumları. Arkadaşlar bu delikli sepet. Bunu ne yapıyoruz? Genellikle ibreli türlerde boylandırmak için replikaja aldığımız fidanları bunun içine dikiyoruz. Çukurunu açıyoruz. Daha sonra sepeti içine koyup fidan da koyup dolduruyoruz. Ne oluyor? Bu boylu filan elde etmek için. Evet, boylu fidan elde etmek Tamam. için ibrelilerde. İbrelilerde. Pekala bu ibrelilerde buna kaç metre boyunda dikiyoruz? Ne kadar boyunda dikiyoruz? Diktiğimiz zaman ne kadar oluyor? İstediğimiz türde dikebiliyoruz. Boyu ne kadar oluyor? Yaklaşık diktiğimizde? 30-40 santim olan He. küçük fidanları boylandırmak için. Boylandırmak için. Anladınız mı? Yani 10 yıl kalabilir. Evet, 10 yıl. mesela şunun gibi, şu sarvi gibi Evet, bir tane aynen. bunun içerisine dikiyoruz. Bunu da toprağın içerisine gömüyoruz. Sonra bu buradan şunun boyuna kadar uzuyor. Bu da ibrelidir zaten. Çıkartırken de bununla beraber çıkartıyoruz. Bununla çıkarttığımız zaman ne oluyor? Kökleri bunun içinde, toprağı bunun içinde kalmış vaziyette. Tutma oranı daha yüksek oluyor. Tutma oranı Hayır. yüksek. Kökünden tam toprak ayrılmadığı için tutma oranı daha yüksek oluyor. Arkadaşlar üretim saksısı torbalı fidanlardan da alabiliriz. Çıplak köklü fidanlardan da replikaja aldığımız fidanlarda bunları kullanıyoruz. Bunları niye kullanıyoruz? Küçük tüplü fidanlardan. Atıyorum bunu saksıya diktiğimiz zaman bunu replikaja yapmış oluyoruz. Saksıya replikaj yapmış oluyoruz arkadaşlar.
Replikajın anlamı da sık fidan yastıkların sıklıklarını seyretmek için bitkinin kök ve gövde yapısının daha rahat yaşaması için yapıyoruz bunu. Bunun adına da replikaj deniyor arkadaşlar. Fidan yastığından sökülüp başka yere mi gidiyor? Başka kendini rahat hissedebileceği, Başka daha yerdeki kolay mesela gelişim gösteren bir yere alma işine replikaj diyoruz arkadaşlar. Çıkabilir Bizde muhtemelen replikaj değil mi? Şaşırtma denilen şeyi aynı şey. arkadaşlar kafalarına kalmış. Şaşırtma da şey yani buradan aldım başka yere diktim. Tamam mı? Yani onlar öyle zannediyor. Nerede var içinde de. Sık olan fidanların arkadaşlar, sık olan fidan yastıkları dolu, sık olan bir yere tohum ekmişsindir, fidan olmuştur. Onu kaldırıp rahatça büyüyebileceği bir ortam almaya, saksı olsun veya çıplak kök olarak başka bir yere dikebilirsin. Arasında mesafe koyarak rahatça büyüyebilme olanağı olan yere diktiğimiz zaman, naklettiğimiz zaman buna şaşırtma replikaj diyoruz arkadaşlar. İkisi de aynı şey. Yani replikaj aslında sıklıktan fidan alıp Fidanı rahatlatmak. daha geniş bir alan alma işte. Bununla ilgili bir şey var da, bilen var değil mi? Bizim orman fakültesinde olmuştu o. Biz daha öğrenciyken bizden önce olmuştu. Tam böyle... Evet, bunlar ne? Bu arkadaşlar genel müdürlükte kap olarak geçer. Bir kap var, bir de tüp var. Tüp dediğimiz şey hacmi 1.3 eşit veya küçük olan poşetten yapılmış torbalara denir tüp diye. 1.3 1.3 evet metreküp. Yok. Hacmi. Litre pardon. Litre. Onlara tüp diyoruz. 1.3 ve büyüklerine 1.3'ten büyüklerine kap diyoruz arkadaşlar. Daha büyük materyale de saksı diyoruz. Anladım. Anladınız değil mi? Bak bu önemli. 1.3'ü bile. Ha, tüplü fidan ne, kaplı fidan ne dediği zaman Yani Tüplü ikisinin fidana aynı ne kadar olması toprak olabilir. koyuyor derse, değişiyor yani. mesela şöyle diyebilir. Tüplü fidana ne kadar toprak koyuyor diyebilirler. Aynen 1.3'ten aşağı değil mi? 1.3 veya aşağı veya aşağı. fıstık çamını yapıyoruz genelde. Aklınızda da bulunsun fıstık çamı. Arkadaşlar bunlar da bambu. Bunlar ne işe yarıyor? Çıplak köklü fidanlara, replikaja aldığımız fidanlara veya ibreli fidanlara kardan, yağmurdan, rüzgardan etkilenmesin diye şöyle daha örnek vereyim. Saksıya bunu aldığımız zaman bu fidanı saksıya diktiğimizi düşünürsek kar yağacak üzerine eğilecek belki de kırılacak. Bunu bambuyu buna sabitliyoruz, bağlıyoruz. Dik durmasını sağlıyoruz. Kırılmasını, eğilmesini engelliyoruz. Bambu da bu işe yarıyor. Malzemelerden kafanıza takılan varsa soru alabiliriz. Elis bezi farklı geniş kullanım alanları var. Ama bunu biz aldığımızda fidan köklerini sarıyoruz. Sarmak için alıyoruz. Atıyorum Bartın bizden fidan istiyor. Çıplak bir fidan istiyor. Buna sana bu birlikte Peki getiriyoruz. sandıklarına bunlarla yosun. Tabii kökü çıplak köklü fidanlarda ayrıca rock pull dediğimiz olay da arkadaşlar. Rock pull dediğimiz olay da toprağa dökülmesin diye onun için de sarıyoruz bu kaneviçeyi. Telisi ya. Yani şimdi aslında boylu fidan ürettiniz diyelim. Belli bir boyda köküyle beraber söktünüz. Toprağa dağılmasın. Bunu bir yere dikeceğim. Değil mi? O zaman bununla sarıyorsun güzelce. Bağlıyorsun. O toprak dağılmamış oluyor. Sonra bunu alıp götürüp bu torbasıyla dikiyoruz değil mi? Yok. Hafifçe Biz, ayırıyoruz. hafif sayılıyor ama torba gene şeyde Toprağını dökmeden dökmeden kalıyor edeceğiz. içerisinde. Evet. Yani bunun toprağın içerisinde kalmasında bir mahsur yok. Kökler bunu deliyor çok rahat bir şekilde. Zaten çürüyor. Bu doğal malzeme olduğu için şeyden keneveden yapıldı.